Bugün, hem bilim kurgu dünyasında sıkça karşılaştığımız, hem de bilim insanlarının ciddi incelediği bir konuyu konuşacağız: zaman yolculuğu. Zamanda ileri ya da geri gitmek mümkün mü? Geleceğe yolculuk yapılabilir mi? Geçmişe dönmek ne kadar gerçekçi? Einstein'ın görelilik teorisi, bu konuda bize ne söylüyor? Ve solucan delikleri gerçekten bir geçit olabilir mi? Tüm bu sorulara bilimsel temellere dayalı, anlaşılır bir şekilde birlikte bakalım. Zaman yolculuğu nedir? Zaman yolculuğu, bir kişinin veya nesnenin normal zaman akışının dışına çıkarak geleceğe ya da geçmişe gitmesini ifade eder. Günlük hayatımızda hepimiz zaman içinde ilerliyoruz, her saniye bir sonraki ana geçiyoruz. Ama zaman yolculuğu dediğimiz şey, bu sürecin hızlandırılması ya da tersine çevrilmesi anlamına gelir. Bu fikir özellikle 19. yüzyılın sonlarında bilim kurgu edebiyatıyla popülerlik kazandı. Herbert George Wells'in 1885 yılında yazdığı The Time Machine, Zaman Makinesi adlı romanı bu fikri ilk kez edebi dünyada geniş kitlelere tanıttı. Ancak günümüzde sadece kurgu yazarları değil, fizikçiler de zamanın doğası üzerine ciddi araştırmalar yapıyor. Hatta bunu Cem Yılmaz'ın meşhur bir sahnesinden hatırlıyoruz. Zaman makinesi. Allah Allah. Şimdi seyret. Bekle. Şimdi konumuza dönecek olursak, zaman yolculuğu yapmak istersek bunu başarabilir miydik? Bu konuda çalışmalar yapan Einstein görelilik teorisini ortaya koydu. Peki ya görelilik teorisi neydi? Zaman yolculuğu konusundaki en önemli bilimsel gelişme, Albert Einstein'ın görelilik teorisidir. Einstein'ın 1905'te özel görelilik teorisini, 1915'te ise genel görelilik teorisini ortaya koydu. Bu teoriler zaman ve uzayın mutlak olmadığını, hız ve kütleye bağlı olarak değişebileceğini gösterdi. Özel görelilike göre, bir nesne ışık hızına yaklaşırsa zaman onun için daha yavaş akar. Bu duruma zaman genişlemesi, time dilating denir. Örneğin, ışık hızına çok yakın seyahat eden bir astronot için zaman daha yavaş geçecektir. Birkaç yıl seyahat etmiş gibi hissederken, dünyada 10 yıllar geçmiş olabilir. Geleceğe yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini gösterir. Bu tür bir zaman yolculuğu bugün teknolojik olarak mümkün olmasa da bilimsel açıdan gerçek dışı değildir. Hatta çok küçük ölçekte bunu kanıtladık bile. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun süre kalan astronotların, dünyadakilere göre çok az da olsa daha yavaş yaşlandıkları gözlemlenmiştir. Bu fark milisaniyeler düzeyindedir ama teorinin doğruluğunu gösterir. Geçmişe yolculuk mümkün mü? Geleceğe gitmek teorik olarak mümkün gibi gözükse de, geçmişe gitmek çok daha karmaşıktır. Bu noktada devreye solucan delikleri giriyor. Solucan delikleri, Einstein'ın genel görelilik teorisinde ortaya çıkan ve evrenin iki farklı noktasını birbirine bağlayan varsayımsal tünellerdir. Eğer bu tüneller gerçekten var olsaydı ve bir ucu başka bir zaman dilimine açılıyorsa, teorik olarak geçmişe veya geleceğe geçiş sağlanabilir. Ancak burada büyük sorunlar var, solucan deliklerinin varlığı henüz kanıtlanmamıştır. Eğer varsa bile inanılmaz derecede küçük ve instabildirler. İçlerinden geçebilmek için, negatif enerji ya da egzotik madde gibi henüz deneysel olarak doğrulanmamış maddelere ihtiyaç vardır. Kısacası, solucan delikleri fikir olarak ilginç olsa da, şu an için sadece teorik düzeyde varlığını sürdürüyorlar. Zaman paradoksları. Geçmişe yolculuk fikrinin karşısındaki en büyük sorunlardan biri de zaman paradokslarıdır. En bilinen örnek, büyük baba paradoksu. Diyelim ki geçmişe gidip büyük babanızı gençken öldürdünüz. O zaman siz hiç doğmazsınız. Ama doğmadıysanız, geçmişe gidip onu nasıl öldürdünüz? Bu tür mantıksal çelişkiler, geçmişe yolculuğun neden zor hatta imkansız olduğunu gösteriyor. Bazı teorisyenler bu paradoksları çoklu evren teorisiyle çözmeye çalışıyor. Belki de geçmişe gittiğinizde kendi evreninizden farklı bir paralel evrene geçmiş oluyorsunuz. Ancak bu da henüz doğrulanmış bir hipotez değil. Kuantum fiziği ve zaman. Kuantum fiziği zaman konusunda bambaşka fikirler sunuyor. Bazı kuantum teorileri, zamanın doğrusal olmadığını ve geçmiş, şimdi, gelecek gibi kavramların sadece insan algısına ait olabileceğini öne sürüyor. Ancak şu an için bu fikirler daha çok felsefi ve teorik düzeyde. Kuantum fiziği, zamanın doğası konusunda bize ipuçları veriyor olsa da, henüz zaman yolculuğunu mümkün kılan net bir mekanizma sunamıyor. Zaman yolculuğu gerçek olabilir mi? Geleceğe yolculuk, Einstein'ın teorileriyle desteklenen bir olasılık.
Ancak bunun için inanılmaz hızlara ulaşmamız gerekiyor ki bu da bugünkü teknolojiyle imkansız. Geçmişe yolculuk ise çok daha karmaşık. Teorik olarak solucan delikleri bir yol olabilir ama bunların varlığı kanıtlanmadı. Ayrıca zaman paradoksları ve fizik yasalarının çelişkileri nedeniyle geçmişe yolculuk, bilimsel camiada oldukça tartışmalı. Kısacası, zaman yolculuğu fikri çok ilgi çekici ve kısmen bilimsel temellere dayansa da, şu an için pratikte mümkün değildir. Yine de evrenin gizemlerini anlamak adına yapılan bu teorik çalışmalar çok değerli. Sizce zaman yolculuğu bir gün mümkün olacak mı? Geçmişe gidebilseydiniz hangi dönemi görmek isterdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.